Hepinize selamlar. Crossout'ta rehber serimizin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde bir araç yapacağız. Kendi aracımızı yapacağız. Tabii bunu yaparken ilk defa oynayanları düşünerekten anlatacağım ve en baz, en temel parçalarla aracımızı oluşturacağız. Daha sonra da o aracımızla bir savaşa gireceğiz. Hemen şöyle build kısmına tıklıyoruz. Bir garajımıza giriyoruz öncelikle. Daha sonra Tab tuşuna basarak parçaları seçiyoruz. Şimdi benim şu anki profilimde bayağı bir parça var. O yüzden sadece şuradan bas olan yani common parçaları seçtim. Bu parçalarla bir araç yapacağız. Yine aynı şekilde silahları da bu en temel parçalardan kullanacağız. Şimdi bir aracı yapmak için ilk önce bizim aracımızın şasisine ihtiyacımız var. Şaseler ve kabinler bu en üstte bulunan şu araç simgesi var. Burada bulunuyor. Tabii şaseler bazda görünmedi. Şunu da işaretlememiz lazım. Base ve common. Bizim şaselerimiz bunlar. Normalde bu şaseler sizde az gelecektir. Yani bu şekilde parçalar 13 tane, 10 tane şeklinde değil de oyuna ilk defa girdiyseniz şayet bunların adetleri biraz az olacaktır. Fakat sıkıntı değil. Savaştıkça, seviye atladıkça bu parçalar zaten otomatik ekleniyor. Şimdi parçayı yerleştirebilmek için biz şöyle bir 8 çarpı 4 mü yapalım? Bakayım şöyle hardware'de. O zaman şöyle yapalım. 1 çarpı 6'yı aldım. WASD tuşlarıyla kamerayı yönlendirebiliyoruz. Onun haricinde E tuşuyla parçayı çevirebiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Öncelikle şasenin alt tarafını şu ortasını boş bırakacağım. Oraya da patlama riski yüksek olan korunması gereken parçaları koyacağım. Hemen şöyle ikincisini de alalım. Yine aynı boyutta 1 çarpı 6'yı. Bir de bunu birbirine bağlamak için ön tarafa 1 çarpı 4 alalım. Şöyle birbirine bağlayalım. Şimdi patlama riski yüksek parça demiştim. Bunlar şöyle hardware kısmına geldiğim zaman örneğin şu varil. Bu varil bizim oyunda ölmeden kurtulursak şayet diğer araçlardan yakıt almamıza sağlıyor. Ve o yakıtları da istersek satabiliyoruz, istersek raidlerde kullanabiliyoruz. Görevlerde kullanabiliyoruz. O yüzden bunu şöyle Q tuşuyla dikey çevirebiliyoruz. E tuşuyla da yatay çeviriyoruz demiştik zaten. Bunu şöyle ortaya koydum. Şimdi ikinci parça olarak hardware kısmında car jack var. Bu ne işe yarıyor? Bu da aracımız ters döndüğünde aracımızı düzeltmeye yarıyor. Bu arada ses patlamaları oluyor sanırım. Bunun patlama riski o kadar yüksek değil ama şekil itibariyle varile benzediği için bunu da hemen varilin arkasına koyacağım. Şöyle yaklaşayım biraz. Tamam. Bu arada hangi parçanın kaç tane alanı olduğunu görmek için de F tuşuna basabilirsiniz şu şekil. Bu bize kare kare parçaları birleştirebileceğimiz yerleri gösteriyor. Şimdi alt şasenin ön kısmını yaptık. Buraya bir tane kabin ekleyeceğiz, pardon. Bu kabin olaraktan şu an kullanılabilir. Common kısmında 3 tane kabin var. Şunu zaten size bu üçünü de base olarak verecektir.
Örneğin şunu alalım. Şöyle koyduk. Şimdi aracımızı yukarıya kaldırabilmek için C tuşuyla altına girebiliyoruz. Şu şekilde kaldırıp indirip C tuşuyla altına girip altından şaseden işlemleri yapabiliriz. Yine şaseyi eklemeye devam edelim. Şöyle bir şase parçası daha ekleyelim. Örneğin 1'e 4 ekleyebiliriz. Bir tane daha 1'e 4 ekleyelim. Şöyle bir şey yaptık. Tabii bu aralıklarını ayarlamak tamamen sizin zevkinize kalmış. Yani aracınızın nasıl bir tasarıma ulaşacağı tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben şu an en bas parçalarla bir araç yapıp nasıl yapıldığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu arada sağ üst köşede bir bilgi var, bilgiler var. Bu bilgilerden de biraz bahsedeyim. 459 dediği sizin power skorunuz. Yani aracınızın gücü, güç skorunuz. Şimdi bu güç skoruna göre diğer oyuncularla savaşta sizi eşleştirecek. Ve atıyorum 4000 puanlık bir araç yaptınız. Sizi 4000-5000 arası oyuncularla eşleştirecek. Yani sizin düzeyinizdeki bir oyuncuyla eşleştirecek. Durability dediği kısım sizin aracınızın kalkanı, yani canı. Örneğin şu an biz bu araçla girecek olduğumuzda aracımızın 260 canı var anlamına geliyor. Total part dediği toplam kullanmış olduğumuz parça sayısı. Maksimum 80 tane parça kullanabiliyormuşuz. Biz şu an 8 tane parça kullanmışız ve devam edeceğiz. Enerji dediği kısım zaten belli. Aracın enerjisi ve kullanacağımız silahlar, hardware'ler, yani diğer ekipmanlar, motorlar vesaire, bunların hepsi enerjiyle çalışıyor. Mesela bu aracın 18 tane enerji kapasitesi varmış. Biz bu 18 kapasiteye göre aracımızı donanımlandırabiliriz. Enerjiyi artırabilmek içinse jeneratörler satılıyor markette. Bu jeneratörleri kullanmamız gerekir. Mass dediği de ağırlığı. Yani bu araç maksimum 5500 kilogram yük çekebiliyormuş. Şu an 924 kilo ağırlıktaymış. Alt kısma geçtiğimizde de max speed dediği zaten hızı, maksimum ulaşacağı gücü. Tonaj kısmı belirten bir bar var. Bir de hızlanma kısmını belirten bir bar var. Onlar da ne kadar çabuk hızlanacak ve araç ne kadar ağır hareket ediyor onu gösteren barlar. Peki kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Şimdi şu arka kısmını bir yapalım. Arka kısmına ne kullanabiliriz bu aracın? Aslında arka kısmını yapmadan önce şu ön tekerleri bir takalım. Bakalım ön tekerleri takınca şasemize uyum sağlayacak mı? Şimdi burada teker çeşitleri var. Paletli tekerler var, büyük tekerler, orta boylu tekerler, küçük tekerler. Biz şimdi bu araca şaseyi iç tarafa yaptığımız için şu küçük tekerlerden takmaya çalışacağım. Bakayım. Aynen. Bu şekilde takabiliyoruz. Hatta büyük teker de takabiliriz herhalde. Bakayım. Evet, büyük teker de takabiliyormuşuz. Ama ben görüntü itibariyle güzel görünmesini istiyorum. Şu şekilde küçük tekeri taktım. Bu arada bütün parçalarında kendine özgü yine güçleri, ağırlıkları vesaire var. Bunları da parçanın üzerine geldiğinizde bu şekilde görebiliyorsunuz. Yani şu parçayla şu parça arasında mesela bunun dayanıklılığı 50 iken bunun dayanıklılığı 110. Bunu seçerekten tercihinize göre aracınızı biçimlendirebilirsiniz. Yine şöyle ikinci tekerimizi de taktık. Bu arada şöyle bir simge var, görüyorsunuz. Bu simge ön teker anlamına geliyor. Yani bu sağa sola dönebilir anlamına geliyor. Diğer simgesiz olan da arka teker. Şimdi aracınızı ne kadar hafif yaparsanız o kadar hızlı gidecek.
hızlanması o kadar çabuk olacak. E, Aslında siz bir paper araç, yani kağıt hızlı giden, fazla damage veren ve çabuk ölen bir araç mı yapmak istiyorsunuz? Yoksa ağır giden, tank olan bir araç mı yapmak istiyorsunuz? Buna karar vermeniz lazım. Yoksa eşit ağırlıklı, hem normal hızda gitsin, kabul edilebilir makul bir hızda gitsin, hem de dayanıklı olsun. Buna mı, bu şekilde mi bir araç yapacaksınız? Öncelikle aracı yapmadan önce şöyle bir kafanızda e, bir taslağını oluşturun. Daha sonra da araç yapımına geçersiniz. O şekilde daha hızlı yaparsınız. Şimdi ben biraz hızlı olmasını istiyorum. O yüzden bu küçük tekerleri kullandık. Aslında şurada şase kısmında ağırlığı hafifletilmiş yine şaseler var. Bunları da kullanabilirdik. Şimdi bunlar dayanıklı fakat ağırlığı fazla olan şaseler, şu biraz daha koyu olanlar. Şöyle açık renkli olanlarda, metal gibi duranlarda hafif olanlar. Aslında bunlardan da kullanabilirdik. Neyse, şimdi bununla başladık. Bununla devam edelim o zaman. Bunu da ekleyebiliriz, yani bu sadece onunla başladık diye onu kullanmak zorunda değiliz. Bunu da ekleyebiliriz yani arasına. Onu da belirteyim. Şimdi arka kısma nasıl bir şey yapalım? Arka kısma şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir bagaj tarzı bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi verdiği base parçalardan şu parçayı aldık. Çamurluğu. Bunu şöyle yerleştirdik. Bunun hemen kontrole basık tutaraktan üstüne tıkladığımda bir kopyasını çıkartır. Onu da aldık. Hemen şöyle diğer tarafa çevirdik, koyduk. Yavaş yavaş aracımız şekillenmeye başladı. Şimdi şaseye devam edelim. Şaseye başka ne ekleyebiliriz? Bakalım şöyle. Ekleyebileceğimiz parçalar arasında burada bir radyatör var. Radyatör bizim silahlarımızın belli bir dolma limiti var. Örneğin 5 defa atış yapıyor. Daha sonra bir soğuma süresi var. Bu soğuma süresini hızlandırmaya yarıyor. Bunu da koyalım şöyle. Şimdi arka tekerleri de ekleyelim hemen. Öncelikle bir şaseye ekleme yapalım. Örneğin bakayım, şu 4'e 4 tam geliyor galiba. Hemen şundan bir tane daha koyduk. Aslında şöyle yapalım. 4'e 4'ü eklemeden önce, çünkü arkası çıkıntılı kalacak. Şunları iptal ediyorum ve buraya 1'e 6 takacağım. Hemen altına geçtik aracın. Şöyle. Bir de şuraya taktık. Şimdi buraya da bir 4'e 4 ekleyebiliriz. Pardon, 1'e 4 ekleyebiliriz. Ya da 2'ye 4 de ekleyebiliriz. 2'ye 4 ekleyelim şöyle. Tamam. Aracın şasisi tamamlandı. Hemen arka tekerleri de ekleyelim. Bundan bir tane daha kopya oluşturdum. Onu da yan tarafa koydum. Evet, araç biçimlendi. Şimdi aracın gidişini test etmek için ESC'ye basıp şurada test drive'a basaraktan aracın gidişini test edebiliriz. Sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hemen ESC'ye bastım. Tekrar build'e girdim. Şimdi geldik silahlara. Silah kısmında base olaraktan şu an sadece mini makinalı tüfek var. Bunu ekleyeceğiz. Bir tanesini şöyle ekleyebiliriz. Hatta ikisini de şöyle yan yana koyalım. Birini şuraya koyduk. Birini de yanına koyalım. Bir tık daha kaydırabiliriz belki. Şöyle bakayım. Ya da şöyle de yapabiliriz. Tamam, böyle kalsın. Şu arkayı da kapatalım. Güzel görünsün. Hemen diğer parçalara geldik. Bakalım bakayım arkaya ne koyabiliriz. Muhtemelen şunlar sizde çıkmış olacaktır. Şunu koyalım mesela. Sonra arka bagaj kısmını da
Yine şöyle kapatalım. Hatta şöyle yapalım. Bir tane de buraya aynısının ikilisinden koyduk. Sonra kenarları da biraz süsleyebiliriz. Örneğin nasıl bir şey yapalım? Şöyle koysak. Pencere biraz yüksek oldu buna. Onu geçtik. Başka bir şey yapalım. Başka bir şey deneyelim. Örneğin şunu kullanabiliriz. Bakalım bakayım. Şöyle yapsak. Bir tane de şöyle eklesek. Daha sonra ne yapabiliriz oraya? Şurada iki parça var. Oraya eşit gelecek bir şeyler bulalım. Bir parça bulalım. Yine base malzemelerden gidelim. Şöyle biraz inceleyeyim bakayım parçaları. Şimdi bize ne lazım? Şöyle bir bakalım. Toplamda kaç kare var? 4. 2 burada var. 4. Bir tane burada var. Bir tane burada var. 5. 6'ya 2 oranında bir parça lazım bize. 6'ya 2 oranındaki parçalardan da şöyle bakayım şeyde olacaktı, Step'in aracında parçalarında olacaktı. Şu yeşillerde. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu kapatalım tekrar. Örneğin şöyle koyduğumuz zaman çok biçimsiz oldu. Şöyle yapsak. Şimdi üstünü de kapatacağız zaten. Bunun aynısından bir tane de şu tarafa koyalım. Böyle yine aynı şekilde olsun. Şöyle. Şimdi bir de bunu kapatacak kaç dörtlü parçaya ihtiyacımız var değil mi? Şundan bir tane daha var mı? Şöyle yapabiliriz. Ve acayip bir şey oldu ama şimdi boyayınca o düzelir. Yani güzel bir şey görünür. Hatta şöyle bir kapak vardı. Şundan da koyalım. Bir tane daha koyabiliyor muyuz yanına? Sığmadı. Nasıl bir çözüm yapabiliriz ona? Şöyle bir şey yapabiliriz. Örneğin şunu şuraya koyduk. Şunu şuraya koyduk. Ondan bir tane daha aldık ve şöyle koyduk. Böyle bir şey yaptık diyelim. Şimdi şurada çamurluk vesaire ekleyebiliriz daha güzel görünmesi için. Tamamen zevk meselesi dediğim gibi. Bakalım bakayım çamurluklara. Torino Fender diyor mesela. Bu biraz büyük. Ama aracımızı güçlendirecek. Şimdi ön taraf çıkıntılı oldu. Orayı da halledeceğiz. Hemen şöyle bunu da ekledik. Bu ön tarafa da nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi ön tarafı kuvvetlendirmemiz lazım. Çarptığımızda çünkü önden hasar alacak araç sürekli. Onun için dayanıklı bir parça takmamız gerekiyor. Örneğin şunu takabiliriz. Şöyle. Daha sonra da kabini de korumak için başka bir şey daha bulalım. Örneğin şunu kullanabiliriz şöyle. Böyle bir şey yaptık. Şimdi aracımız ortaya çıktı. Şimdi bu aracı bir boyayalım. Hemen böyle boya kısmına geliyorum. Yine bas boyalardan kullanacağım. Örneğin hangi renk olsun? Şöyle bir gri yapsak. O'ya basaraktan tamamını boyayabiliriz aracın. Güzel. İdare eder. Şu şekilde stickerlar var. Bunları mağazalar, marketten satın alabilirsiniz. Bu stickerları da
şöyle getirip istediğiniz pozisyona getirerekten işte rotate olaraktan Q ile döndürüp şöyle ölçeğini de E ile ayarlayabiliriz. Mesela şöyle biraz daha küçük yapalım bunu. Böyle bir şey yapabiliriz. Tamam. Aynısından bir tane de aldık. Diğer tarafa da yapıştıralım. Bende 2 tane var bu sticker'dan. Bunu gösterme amaçlı yapıyorum. Bunun herhangi bir esprisi yok. Tamamen aracınızı güzel göstermek amaçlı. Şu an aracımız hazır. Şimdi aracımızla bir savaşa katılalım. Bakalım nasıl olacak? Kazanabilecek miyiz? Öncelikle bir test drive diyelim. Bir aracı bir sürelim bakayım. Şöyle. Şimdi bizim aracımızın canı 821'miş. Şu şekilde de bir atış sistemi var. Peki biz şu silahı şöyle yapamaz mıyız? Bir tanesini şunun tepesine koyalım. Bir tanesini de şöyle koyalım. Daha kullanışlı olur böylece. Tamamdır ya. Bu kadar. Bu arada unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Yani aslında şu alt kısımlara da buraları korumak için parçalar ekleyebiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz örneğin. Şuralarda koruma parçaları var. Şu parçalar. Bunlardan eklemeler yapabiliriz. Hatta yapalım. Şöyle kaldırayım bir. Şöyle ekleyelim boydan boya. Tamam, koruma parçasını da ekledik. Arka içinde bir tane de arka için ekleyelim. Ön kısma da koyarsak iyi olur bir tane. Şöyle. Güzel. Hatta arkaya şundan bir tane daha ekleyebiliriz. Bakalım bakayım şöyle tampon olarak. Tamam, biraz daha kuvvetlendi şimdi araç. Power score'da 1417'ye çıktı. Şimdi bizi 1400 yani 1500 ile 2000 arası oyuncularla eşleştirecek. Aracımızın canı ne kadar olmuş? 877. Çok da bir şey fark etmemiş. Evet. Şimdi savaşıp bir deneyelim bakalım. Select mode dedim battle kısmında. Savaş kısmını daha önce birinci bölümde anlatmıştım. Burada metal için ve diğer malzemeler için savaşabiliyorsunuz. Tabii en az 4000 olması gerekiyor. Mesela bu tel için savaşabilmek için en az 4000'lik bir aracımızın olması gerekiyor. Power'ı, gücü, power sporu 4000 olan bir araç gerekiyor. O yüzden biz şimdi sadece metalle savaşabiliyoruz bu aracın gücüyle. Ben şöyle battle diyelim bakalım. Bir araç arasın otomatik bulup bizi bir savaşa yönlendirecek şimdi. Evet, power skorumuz çok düşük olduğu için şu an bir eşleştirme bulamıyor. Bu nedenle biraz power skorumuzu yükseltelim o zaman. Hemen şöyle garaj kısmına tekrar bir gelelim. Aracımıza birkaç parça daha ekleyelim. En azından puanı bir 2000'in üzerine çıkaralım. Mesela ne ekleyebiliriz? Bakalım bakayım şöyle. Hatta bir parçayı şöyle rareleri de açayım. Rare kısmından bu 65 puan daha ekleyecekmiş. Silahlarda neler var? Örneğin şu silahlardan ekleme yapabiliriz. Şunları kaldıralım o zaman.
Şundan ekleyelim 2 tane. ...2177 oldu. Hatta bir tane de şöyle radar ekleyelim oyuncuları görmek adına. 2242'ye yükseldi. Aslında bir de şöyle bir radar daha ekleyebiliriz. Biraz daha detaylı bir radar. Bunu da şöyle mi koyalım? İçeriye koyalım bunu. Ha, enerji yetmiyor diyor. Evet, 17 enerjimiz olmuş. Kolayı var. O zaman bir tane ufak jeneratör ekleyelim. Şu 2 enerjilik jeneratör işimizi görür. Bunu bir yere sokuşturacağız. Şu radarı kaldırabiliriz o zaman. Zaten daha detaylısını kullanacağız. Hemen bunu nereye koysak şöyle koyalım. Jeneratörü de yanına koyalım. Sonra tekrar üstünü kapatalım. 2497 oldu. Hatta bakayım şöyle alt tarafta yer var mı? Aracımıza bir motor da ekleyebiliriz yani. Şöyle bir aracı biraz daha hızlandırmak babında. Bunu şuraya sığdırabilir miyiz? Sığmadı galiba. Yok, sığmıyor buraya. Peki başka türlü deneyelim. Şöyle yapsak. Burası kaç kare? 3 kare. Bizimki 4 kare. Ondan sığmıyor. Motoru koyunca ne kadar oluyor aracımız? 71 kilometreye ulaşıyor hızı. Kaldırırsak 65. Neyse, motorsuz olsun ya. Tamam, şöyle bir deneyelim bakalım tekrar savaş bulmayı. Hemen battle diyorum. Anlaşılan yine eşleştirme yapamayacak. Biraz daha power score'u yükseltmemiz lazım. Şimdi ben bu kadar düşük power score'larda hiç oynamadığım için minimum power score, yani oyuncuların düzeylerini kestiremediğimden dolayı ekleyerek gidiyorum. Nasıl yapalım? Şöyle silahlarımızı o zaman Rare'den Epic'e çekelim bakayım. Epic'teki silahlardan kullanalım madem öyle. Epic'teki silahlardan örneğin şunu kullanabiliriz. Bakalım. Herhalde bundan sonra da eşleştirme yapar diye tahmin ediyorum. Hatta biraz daha geri çekelim şöyle. 3617 oldu. En iyisi biz 4000 ile birlikte eşleşecek şekilde yapalım bunu. Ne koyabiliriz? Bakayım şöyle. Motor, epik bir motor ekleyelim olmazsa. Şimdi bizim kaç enerjimiz var? 17. Şunu çıkarırsak bir tane enerji yapıyor. Bizim epik motorumuz kaç enerji istiyor? En az 2 istiyormuş. Onu mecburen koyacağız o zaman. Ctrl Z ile geri alabiliyoruz bu arada yaptığımızı. Şunu şöyle yapalım. Şu epik motorumuz nerede bizim? Çıtayı alalım bakalım. Kocaman motor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. O zaman aracın yapısı değişecek biraz. Şu motoru öncelikle şuraya bir yerleştirelim. Arkaya. Daha sonra şunu koyabiliyor muyuz? Tamam, bunu koyalım. Şunu da üstüne koyalım. Evet. Şunu koyamayız artık. Bunu kaldıracağız. Motor çünkü çıkıntısı var motorun. Şimdi bizim
jeneratöre yer bulmamız lazım. Jeneratör için de şöyle bir şey yapacağım. Radyatörü iptal edeceğim. Şunu buraya sokmaya çalışacağım. Bakayım yere değecek mi? Sürter mi? Giderken bir deneyelim. Yani yere sürtüyor. Olmadı. Daha farklı bir yöntem deneyelim o zaman. Bu jeneratörü nereye koyabiliriz? Şöyle bir şey yapalım madem öyle. Şunu bir tık daha ileri kaydırırız. Şunu da bir yukarı kaldırırız. Şimdi jeneratörü bir tık daha hop yukarı kaldıracağız ama niye kaldıramadık? Ha, arada şey var. Şu parça var ondan dolayı. Şu parçayı bir kaldıralım. Aslında o parçayı kaldırdıktan sonra motoru da tekrar indirebiliriz aslında. Neyse bakalım bakayım. Ha, diğer parçayı da kaldırmamız lazım. Bir tık daha kalkmam gerekiyor. Tamam, şöyle yerleştirdik. Şimdi tamam herhalde 3590 oldu. Yani artık eşleştirme bulur mutlaka. Hatta biraz da şunun motorun etrafını da kapatalım. 3-5 puan da oradan gelsin. Motorun etrafını hangi parçayla kapatabiliriz? Şunlarla kapatabiliyor muyuz? Şöyle yapsak. Bir tane de şuraya dörtlü parça lazım. Oraya da ne koyalım? Dörtlü mü altılı parça lazım. Yine şundan koyalım ya. 3644. Hadi bakalım. Böyle bir şey oldu. Bir de son halini boyayalım aracın. Tekrar. Bu arada boyalar diğerleri de çıktı. En iyisi şöyle yapalım. Şöyle bir renge siyah boyayalım aracımıza. Daha güzel oldu. Hadi bakalım. Şimdi bulabilecek mi bir deneyelim. Evet. 3500'ü devirince bizi 4000'lerle birlikte eşleştirmeye başladı. 3000 ile 4000 arası oyuncular varmış demek ki. Şimdi toplamda 5 dakikamız var. 5 dakika içerisinde ya bütün karşı tarafın üyelerini öldüreceğiz, ya ortadaki bayrağı kapacağız, base'i kapacağız, ya da bizim oyuncu sayımızın diğer karşı tarafın oyuncu sayısıyla fazla olmasını sağlayacağız. Şöyle bulduğumuzu yok edeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Bir tanesi gitti bile. Tabii bizim silahımızın da etkisi var. Bizim silahımız şu an epik silah. Durumumuz nedir? Hop, bize sıkıyorlar. Bu arada biz bu maçı kaybettik galiba. Evet, bizi haşladılar. Tabii özensiz yaptık aracımızı. Yani birçok parçayı rastgele kullandık. Özellikle aracın ilk parçalarını en düşük parçalardan yaptık. Sadece power score'u yükseltsin diye 2 tane epik silah taktık. Bir de motor taktık. Bu nedenle zaten takım da biraz cacık bir takımdı. Oyunu haliyle kaybettik.
Tamamen stratejinize bağlı. Sizin stratejinize bağlı. Yani aracınızı ne kadar kuvvetli yaptığınıza bağlı. Sıfırdan kendi aracınız bu şekilde oluşturuluyor. Şimdi sonraki bölümlerde detaylı olarak nasıl etkili combo yapılır, combo build yapılır, hangi parçalar, hangi parçalarla, silahlarla uyumlu, bunları inceleyerekten farklı araç kombinasyonları yapacağız. Ara ara o şekilde videolar atmayı düşünüyorum. Yine şurada bir sergi kısmı var. Buradaki sergi kısmından faydalanıp hazır diğer kullanıcıların yapmış olduğu araçları alacağız, modifiye edeceğiz. Bunları da yapacağız. Bunları da parça parça zaman zaman Crossout serisinin içerisine atmayı planlıyorum. Şu an rehber videosu olduğu için rehber videomuzun ikinci ve son bölümüne geldik. Bundan sonrakiler dediğim gibi araç build'leriyle, günlük görevlerle ve challenge'larla, yani oyunun kendi etkinlikleriyle devam edecek. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.